Merhaba. Türk mitolojisi serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. İlk videomuzda Türk mitolojisinin derinliklerine dalmış, evrenin yaratılışından bahsetmiştik. Bugün o kutsal yaratılışın içindeki tanrılar, tanrıçalar ve doğanın koruyucu ruhları olarak bilinen figürleri keşfetmek üzere daha da derinlere ineceğiz. Ancak burada anlatacağımız her figürün aslında evrenin tek ve yüce yaratıcısı olan Gök Tengri'nin iradesine hizmet eden mitolojik varlıklar olduğunu unutmamalıyız. Zamanla şamanizmin Türk inanç sistemine girmesiyle bu figürler tanrılaştırılmış ve mitolojinin birer parçası haline gelmişlerdir. Bugün bu mistik evrende Gök Tengri'nin kurduğu düzene nasıl hizmet ettiklerini birlikte göreceğiz. Tengri, gökyüzünün ulu hakimi, evrenin tek efendisi, sonsuz kudretin ta kendisidir. O evreni yarattı. Yeryüzünü, gökyüzünü ve aralarındaki her şeyi şekillendirdi. Onun kudretiyle var olan her şey, onun iradesiyle hareket eder. Başka hiçbir güç bu düzeni bozamaz. Çünkü evrenin temelinde Tengri'nin mutlak iradesi yatar. Şamanizmin etkisiyle farklı isimlerle tanrılaştırılan varlıklar bile aslında bu kudretli yaratıcıya hizmet eden, onun düzenine boyun eğen ruhlardan başka bir şey değildir. Her biri evrenin sonsuz döngüsünde Tengri'nin koyduğu görevleri yerine getirir. Hiçbirinin kendi başına bir hükmü yoktur. Bir önceki videomuzda Ülgen'in düzenleyici rolünden, Erlik Han'ın karanlık dünyasından bahsettik. Ülgen, Tengri'nin evrendeki düzenini koruyan bir güç olarak bilinir. Ancak şamanizmin etkisiyle zamanla tanrılaştırılmış bir varlık olarak kabul edilmiştir. O, Tengri'nin yüce iradesini yansıtır. İyiliğin ve ışığın temsilcisidir. İnsanlara rehberlik eder, dualarını işitir, yaşamı korur. Ancak bütün bu işlevleri Tengri'nin düzenini sürdüren bir mitolojik unsur olarak yerine getirir. Bağımsız bir tanrı olarak değil, Tengri'nin iradesinin bir yansıması olarak bilinir. Karanlık dünyaların efendisi, Erlikhan ise yer altında hüküm süren, insanların korkularını ve kötülüklerini simgeleyen bir varlıktır. Efsaneler onun bir zamanlar cennetin kapılarını aralamaya çalıştığını, fakat Tengri'nin iradesiyle yer altına gönderildiğini anlatır. Erlikhan, insanların zayıflıklarından beslenir. Günahların efendisi olarak bilinir. Ancak onun varlığı da Tengri'nin koyduğu düzenin bir parçasıdır. Dengeyi koruyan bir güç olarak hareket eder. Zamanla bağımsız bir tanrı olarak görülmeye başlanması, aslında düzeni sağlayan bir mitolojik figür olduğu gerçeğini değiştirmez. Erlikhan, karanlık ve ışık arasındaki dengeyi sağlamak için var olan, şaman inancının etkisiyle tanrılaştırılmış bir unsurdur. Türk mitolojisinin derinliklerinde bir isim daha yankılanır. Umayana. Doğanın ve ailenin koruyucu figürü, annelik ve bereketin simgesi. Umayana, Tengri'nin yeryüzüne sunduğu bir koruyucu ruh olarak görülmüştür. Doğanın koruyucu ruhlarından biri olan Umayana, şefkati, merhameti ve bereketi sembolize eder. Zamanla şamanizmin etkisiyle bir tanrıç olarak kabul edilmiştir. Ancak aslında o da Tengri'nin düzenini sürdüren bir varlıktır. Umayana'nın adı eski Türk kültüründe bereket, koruma ve şans ile eşdeğer tutulurdu. Mitolojide genellikle bir kuş şeklinde tasvir edilir ya da beyaz bir geyik olarak yeryüzünde dolaşır. Onun varlığı doğanın canlanmasını ve insanların korunmasını sağlar. Hamile kadınların ve yeni doğan bebeklerin koruyucusu olarak bilinir. Çocukların sağlıklı büyümesini sağlar. Tengri'nin iradesiyle yaşamın devamlılığına hizmet eden bir mitolojik figür olarak kabul edilir. Umayana'nın varlığı doğanın her unsurunda hissedilir. Onun simgeleri derin anlamlar taşır. Kuş tüyü ruhani bir korumayı ifade ederken beyaz geyik saflığın ve kutsallığın sembolüdür. O sadece bireyleri değil, toplumu da korur. Ailelerin birliğini, uyumunu, doğurganlığı ve bereketi destekler. Umayana'nın kutsal gücünü hissetmek için eski Türkler ona dualar eder, onun huzurunda törenler düzenlerdi. Şamanlar Umayana'nın gücünü çağırarak hastaları iyileştirir, yeni doğanları kutsar ve toplumlarına bereket getirirdi. O, Tengri'nin düzenini korumakla görevli, kutsal bir ruh olarak kabul edilir. Doğa ruhları da bu evrensel düzenin bir parçasıdır. Su üyesi, dağların zirvelerinden akıp gelen nehirlerin, göllerin, denizlerin koruyucusudur. Su, yaşamın kaynağıdır. Onsuz hiçbir şey var olamaz. Bu yüzden su üyesi saflığı ve bereketi simgeler. Eski Türkler sulara saygı duyar, su ruhunun gazabından korunmak için onun onuruna törenler düzenlerdi. Dağ üyesi ise
göğe yükselen zirvelerin, devasa dağların ruhudur. Dağlar, Tengri'ye en yakın yerlerdir. Kutsal kabul edilirler. Ormanın derinliklerinde ise orman iyesi dolaşır. Ağaçların, bitkilerin ve hayvanların koruyucusudur. Toprağın altında ise yer iyesi vardır. Toprak bize yaşam verir. Besin, barınak ve güvenlik sunar. Yer iyesi bu nedenle verimliliğin ve bolluğun simgesidir. Ateş iyesi evlerin kalbidir. Sıcaklık ve güvenlik sağlar. Ateş hem yaratıcıdır hem de yıkıcı. Ateş iyesinin öfkesi dizgilenmezse yıkım getirir. Ama onun sıcaklığı aileleri bir arada tutar. Eski Türkler ateşe saygı duyar, onun sönmemesi için dikkat ederdi. Çünkü bu evlerin korunması demekti. Rüzgar iyesi ise havanın ve rüzgarların ruhudur. Rüzgar doğanın sesini taşır. Bir fırtınanın uğultusunda, hafif bir meltemin serinliğinde rüzgar iyesinin nefesi hissedilir. Rüzgar değişimi ve hareketliliği temsil eder. Tengri'nin mesajlarını bu rüzgarlar taşır. Türk mitolojisinin tanrıları, tanrıçaları ve ruhları. Tengri'nin evrenindeki büyük düzenin parçasıdır. Onlar, onun yarattığı bu muazzam kozmosta görevlerini yerine getiren mitolojik varlıklardır. Ancak tüm bu hikayelerin temelinde tek bir gerçek vardır. Tengri'nin mutlak kudreti. Bu figürlerin tanrılaştırılması, şaman ritüelleriyle derinleşmiş, mitolojimizi zenginleştirmiştir. Fakat her biri Tengri'nin iradesiyle var olmuş, onun koyduğu düzeni sürdürmek için yaratılmıştır. Bir sonraki videoda bu figürlerin efsanevi hikayelerine dalarak bu kadim mitolojinin derinliklerinde yolculuğumuza devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın, doğanın sesi ve gökyüzünün derinliklerinde Tengri'nin kudreti yankılanıyor. Bu kadim bilgeliği dinleyin ve evrenin sırrını onun fısıldadığı rüzgarlarla keşfedin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşarak bu kadim hikayeleri birlikte keşfetmemize destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu bilgileri arkadaşlarınızla paylaşarak bu kültürel mirasın daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Desteğiniz benim için çok değerli. Şimdiden teşekkür ederim.